Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. C, Z, E. Çağdaş sanat küratörü ve film yapımcısıyım. Londra'da Kingston Üniversitesi'nde film yapımı okudum. Sonra Central St. Martin's'te sergi çalışmaları master yaptım. Küratöryel kritikte sadece sanattan bahsetmeyeceğiz, sanat eleştirisi yapmayacağız. Türkiye'de ve Avrupa'da yerleşmiş toplumsal değerleri sorgulayacağız. Sanattan bahsederken ekonomi, tarih ve politika her zaman işin içinde olacak. Çünkü küratörlük sanatın en toplumsal hali. İlk konumuz kanala da ismini veren küratör ve kritik kavramları olacak. Küratörlüğün sanat enstitüleriyle sınırlı kalmadığına, sanatın en toplumsal hali olduğuna inanıyorum. Bu nedenle küratörlüğün ve kritiğin ilişkisini tartışırken Türkiye'deki toplumsal bölünmeden, stereotiplerden ve sömürgecilikten de bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Şöyle ki, resimleri yapan sanatçılar ama resimleri kültürel cevherlere, sanat eserlerine dönüştüren toplum. Eserleri açık havada, müzelerde, sanat galerilerinde toplumla buluşturan ise sergiler. Sergileri düzenleyen de küratörler. Yani sergilerden sorumlu figür olarak sanat eserlerinin hikayesini küratör yazıyor. Sanat eserlerine dair düşüncelerimizi şekillendiriyor. Küratör, müze ya da galeride çalışıyorsa, onun koleksiyonuna hangi eserlerin seçeceğini belirliyor ve sergiler düzenliyor. Bağımsız küratörler ise projelerde hangi sanatçılarla ve sanat eserleriyle çalışılacağını belirliyor. Bu nedenle devamlı sanat eserlerine ve sanatçılara dair araştırma yapması gerekiyor. Mekanı düzenlemek için tasarımcılarla görüşüyor ve sponsorları ayarlıyor. Sergi kataloğunu, basın bildirisini, sergiye dair yazılı ve görsel her türlü materyali hazırlıyor. Küratör deyince Harald Ziemann'ın şu ünlü fotoğrafı aklıma geliyor. Küratörlük 101 diye bir ders olsaydı ilk bu fotoğraf tartışılırdı. 1969 yılında çekilen bu fotoğrafta ortadaki kişi Ziemann. The Kunsthalle Berlin'in direktörü ve When Attitudes Become Form, Tutumlar Biçime Dönüşünce isimli serginin küratörü. Ziemann'a bir bakın. İlginin odağı en ortada tahtına kurulmuş. Sanatçılarla işbirliği yaparak yaratım sürecinin bir parçası oluyor. Katılan sanatçıların önüne geçen bir lider. Elimdeki İspanya'da Prado Müzesi'nde sergilenenlere dair klasik bir katalog. Nasıl düzenlendiğine bir bakalım. Örneğin İtalyan resimleri koleksiyonuna girelim. Tabii ki Rönesans'tan bahsediyor. Ardından Rafael, Ninja Turtle'lardan Rafael, Rönesans'ın ünlü ressamı. Demek ki koleksiyonda ona ait eserler var. Sonrasında daha önceden işaretlemiştim. Titian'dan bahsediyor. Başka bir Rönesans ressamı. Caravaggio'dan bahsediliyor ve naturalizm akımından. Yani bu kataloğa baktığımız zaman ve yazarlar küratörler ya da sanat tarihçileri. Bu kataloğa baktığımız zaman küratör sorumluluğu sanat eserleriyle ilgilenmek olan, onlar üzerine araştırma yapan pasif bir sanat tarihçisi. Tutumlar biçime dönüşünceye baktığımızda farklı bir katalog görüyoruz. Arşivden çıkan tarihi bir belge gibi. Her sanatçıya bir sayfa ayrılmış, sanatçıların fotoğrafı, işlerine dair notları yer alıyor ve tüm katalogda küratörün kişisel notlarına yer verilmiş. Bu kataloğun konusu sanatçılar ya da sanat eserinin ötesinde serginin nasıl yapıldığı. Katalog merkezine serginin kendisini yerleştirmiş ve başrolde de sergiyi düzenleyen küratör var. Küratör, sanatçıları bir araya getiren, onları yönlendiren büyük bir plan, organizasyon dahilinde sanatçılara öncelik eden bir figür. Müzeye sıkışıp kalmış bir profesör değil. Kitaplara gömülen bir araştırmacı hiç değil. Dinamik, çok yönlü bir önder. Organizatör, reklamcılık yapıyor, arşivliyor ve editörlük yapıyor. Küratöryel ise küratörün sergiye dair aldığı kararlarla ilgili. Bir serginin hangi eserleri ya da sanatçıları içerdiğini ya da dışarıda bıraktığını araştırıyor.
Küratör bir sergiyi düzenlerken sadece sanat eserlerini atölyelerden çıkarıp yan yana dizmiyor. Eserlerin gruplandırılması çoğunlukla kronolojik sıraya, üretildiği coğrafyaya, kültürel ya da tematik bir konuya göre yapılıyor. Bu eser düzenlemesi objektif ve doğal gözüküyor. Ama tam aksi eser düzenlemeleri her zaman politik. 1989'da Paris'te Pompidou Müzesi'nde gerçekleşen Yeryüzünün Büyücüleri Magiciens de la Terre sergisine bakalım. Yeryüzünün Büyücüleri dünyada 5 kıtada 100'den fazla sanatçıyı bir araya getiren ilk uluslararası sergiydi. Küratör Jean-Hubert Martin, Batı'dan çağdaş sanat eserlerini Afrika kıtasına ait dini objelerle gösteriyordu. Eserleri bu şekilde Batı ve batılı olmayan, Western ve non-Western olarak ikiye ayırmıştı. Afrika kıtasındaki sanatı batıda temsil eden eserler, yerel kabilelerin günlük eşyaları, ritüellerde kullandıkları objeler oldu. Batılılara mistik ve büyülü gözüken Afrika kıtasının batıdan ne kadar farklı ve çağ dışı olduğunu vurgulayan eserler, küratörün bilinçli tercihiydi. Kıtadaki sanatçıların ya da akademisyenlerin fikirleri sorulmadı. Küratör sergi kataloğunda 3. Dünyada kendisine yardım edecek bir uzman bulamadığını söyledi. Halbuki Benin'deki müze direktörüyle yakından görüşmüştü. Müze müdürü Çağdaş Sanat sergisinde neden yerel inançları yansıtan eşyalar kullanmak istediğini bir türlü anlamamıştı. Çünkü aslında Martin'in ilgilendiği objeler sanatçılar tarafından yapılan sanat eserleri değildi. Küratör, Batı sömürgeciliğinin yarattığı vahşi, bilim dışı ve geri kalmış Afrika'ya inanıyordu. Bu yüzden mi sergiye yeryüzünün büyücüleri demişti? Neden yeryüzünün sanatçıları değil? Batılı olmayanların egzotik ve otantik eserleri onları sanatçı yapmaya yetmiyordu. Onlar büyü, vudu ya da eğitimsiz yerlilerin gelenekleri her neyse sadece onu yansıtıyorlardı. Batılılar gibi bilinçli değillerdi. Sanatla kendilerini gerçekleştiremezlerdi. Onlar sanatçı olamazdı. Olsa olsa büyücüydüler. İşte küratöryel, yani sergiye dair alınan kararlar bu şekilde toplumun değer yargılarını yansıtabilir. Küratöryel her zaman bu kalıplara uygun olmaz. Toplumun değer yargılarına karşı çıkan küratörler de vardır. Örneğin Fred Wilson'ın Müze Madenciliği isimli sergisi. Maryland Tarih Kurumu 1992'de Wilson'dan The Contemporary isimli galeride bir sergi düzenlemesini istedi. Wilson, kurumun arşivlerini ve kaynaklarını dilediği gibi kullanmakta özgürdü. Resmi tarih ve müze tarafından üstü kapatılan ırkçılığı ve köleliğin tarihini su yüzüne çıkardı. Serginin girişinde ziyaretçiyi üzerinde büst bulunan 3 ayaklık ve büst bulunmayan 3 ayaklık karşılıyordu. Ortadaki vitrinde ise altın ve gümüşten bir küre duruyordu. Bu küre 1913'te reklamcılıkta doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uyanlara verilen doğruluk ödülüydü. Bu ödülün sağ tarafında Napolyon Bonaparte ve eski ABD Başkanı Andrew Jackson'ın mermer büstleri duruyordu. Vitrinin solundaki büstsüz kaidelerin etiketlerinde köleliğe karşı mücadele etmiş siyahi figürlerin isimleri yazıyordu. Eski köle, hatip ve yazar Frederick Douglass, eski köle ve kadın hakları savunucusu Harriet Tubman. Son olarak doğa bilimci, matematikçi ve astrolog Benjamin Banneker. Siyahi figürlerin hepsi Maryland'de doğmuştu ama bölgenin tarihiyle anılmıyorlardı. Tarih kurumunun koleksiyonunda siyahi kahramanlara ait bir eser yoktu. Öte yandan Maryland'le bir bağı olmayan beyaz kahramanlara geniş yer ayrılmıştı. Dinlediğimiz ya da okuduğumuz tarih gerçeği yansıtıyor muydu? Tarih ve gerçeğin ilişkisi reklamcılık ve doğruluk arasındaki ilişkiye benzetilmişti. Temelsiz ve belirsiz. Tarih yazımı tıpkı müze koleksiyonları gibiydi. İstediği figürleri içine alıyor, yüceltiyor, istemediklerini dışarıda bırakıyor ve siliyordu. Küratör 19. yüzyıl gümüş sofra takımları ve kölelere takılan prangaları aynı vitrinde sergiledi. Bu zenginliğin ve asaletin kaynağı siyahların köleleştirilmesi ve sömürgecilikti.
Siyah kölelerin bağlanarak kırbaçlandığı direğin etrafını antika sandalyelerle çevirdi. Antika mobilyalar köleliğin vahşetini sanki bir gösteriyi izler gibi izliyordu. Yeryüzünün büyücülerinin aksine müze madenciliği yerleşmiş değer yargılarına karşı çıktı. Tarihin yazmadığı ve toplumun görmediği gerçekleri su yüzüne çıkardı. Küratörün siyasi ve tarihi eleştiri gücünü gösterdi. Buraya Foucault'un Eleştiri Nedir isimli Fransız felsefe topluluğu üyelerine yaptığı konuşmayı iliştirmek şık olurdu. Beşeri bilimlerde, kültürel çalışmalarda ve sanat teorisinde çok etkili bir isim Foucault. Ve Master'da Central St. Martin's'te metodoloji dersinde tartıştığımız ilk makalelerden biri eleştiri nedirdi. Kingston'da lisans okurken çektiğim ilk kısa film Heterotopya'da adını Foucault'un aynı isimli konseptinden almıştı. Ama pedofil bir tecavüzcü olduğu ortaya çıkan Foucault'dan falan bahsetmeyeceğiz. Beyaz Avrupalı erkeklerin, sapıkların, entelektüellik adına ya da yaptıkları öne sürülerek savunulmasından sıkıldım. Umarım Central St. Martin's'te metodoloji dersinde de bu makale artık okutulmuyordur. Ve ben bu tavrımın yasaklayıcı olduğunu düşünmüyorum. Ama Zeynep, böyle yaparak düşünce tarihimizdeki yapı taşlarını sökmüş oluruz. Bir yığın değerli düşünürü küçücük nedenlerden dolayı silip atamayız. Yazarları karakteriyle değerlendiremeyiz. Sığlaşırız. Bir, tecavüzcü ve pedofil olmak küçücük bir neden değil. Hastalıklı ve çürümüş bir zihne işaret ediyor. Bu zihni ölümsüz kılmaya gerçekten ihtiyacımız var mı? Foucault'un yazdıkları doğrudan insan bedeni ve siyasi iktidarlara dair. Neden bir pedofilin vücutları nasıl kontrol edeceğimizi yazmasına izin veriyoruz? Neden insanlığın düşünce ve sanat tarihindeki büyük isimler beyaz, Avrupalı ve sapık erkekler? Onlara sıkı sıkıya tutunmazsak yerine koyacak Avrupalı olmayan düşünürler bulamayacak mıyız? Neden erkek olmayanların ya da Avrupalı olmayanların düşünce gücünü bu kadar küçümsüyoruz? İşte kritik, yani eleştiri, yerleşmiş değerleri, doğruluğu ve geçerliliği tartışılmayanı tartışmaktır. Türkiye özelinde sanatçılar kendisini siyasi iktidara yaptığı eleştiriler üzerinden tanımlıyor. İktidarın Batı karşıtı duruşu karşısında Batı yanlısı, Batı değerlerini yücelten bir tavır takınmış durumda. Batı hala medeniyetin beşiği, sanatın doğduğu yer olarak görülüyor. Batı değerleri ve kültürünü eleştirmek sadece hükümete kalmış. Seküler laik sanat dünyasında çağdaş sanat galerileri ve sanatçılar, edebiyatçılar kendilerine Batı'yı güzellemeyi uygun görmüş. Ülkedeki bu seküler laik ve muhafazakar dindar ayrışması yüzünden bir iki akademik makale ya da hükümet yanlısı gazeteler dışında Avrupa'yı eleştiren yok. Sanatta kimse Picasso, Andy Warhol, Shakespeare gibi dahi sayılan sanatçıları eleştirmiyor, onlara toz kondurmuyor. Avrupa'ya karşı bir duruş sergileyen hükümetin karşısında sanatçılar Avrupa'ya mı sığınıyor? Yerleşik değerleri sorgulamadan, eleştirel düşünceden, küratörlükten ya da sanatçılıktan nasıl bahsedeceğiz? İkiye bölünen bir toplumda kutuplardan birini seçip karşıdakine taş atmak eleştirel düşünmek değildir. Kendini muhalif olarak tanımlayan ama eleştirel düşünmeden taraf olan bir küratör ya da sanatçı düşünülemez. Kritik düşünmek, siyasi yönetimi eleştirirken Batı'yı idealleştirmek değildir. Küratöryel kritikte amacım İngiltere ve Türkiye'de yaşadıklarımı anlatarak sanat eleştirisi yapmak değil, toplumsal değerleri sorgulamak. Batı medeniyetini idealleştirmek değil, ona eleştirel yaklaşmak. Selam, ben CZE. Söylediklerim ilginizi çektiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni Twitter'dan, Instagram'dan ya da Facebook'tan takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bye bye.